Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle doğramaya, hazırlamaya başlıyoruz. İşte soğanlarımız hazır. Şöyle fazla mıncıklamadan, yani 10 tane 5 hamburger yapacağım ben bugün. Silindirimiz oldu mu? Oldu. Katkıda bulunsun. Hedefimiz pastırmalı burger değil. Hedefimiz harika bir burger. Lezzetlerin bir araya geldiği bir burger. Şu yani kızarmış pastırma kokusu da gerçekten çok az şeyde var. Dalış yapmayı özledik. Tramola atmayı özledik. 1, 2, 3, 4. Evet, yandı. Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle geçen bölümde söz verdiğim üzere bir hamburger tarifi paylaşacağım. Çok basit, hazırlaması çok kolay ama çok lezzetli bir smash burger yapacağız. Döküm tava yardımıyla mutfakta pişireceğiz. Mangal kullanmayacağız. Bir önceki burger tarifimizi mangalda hazırlamıştık. Bugün mutfaktayız. Bugün kolay bir burger tarifi sizlere ileteceğim. O kadar beğeneceksiniz ki ve bununla ilgili o kadar iddialıyım ki eğer bunu denerseniz, yaparsanız, videomuzu izleyip peşimizden gelirseniz dışarıda hamburger yeme sıklığınız, eve burger siparişi verme sayınız öyle inanıyorum ki çok azalacak, çok düşecek, çok beğeneceksiniz. Hadi gelin, ben daha fazla işin kendi kendime promosyonunu yapmayayım, işi kendiniz görün. Videomuz buradan başlasın. Evet, başlamadan önce kullanacağımız malzemeleri anlatayım size biraz. Şöyle bir kıymamız var. Yaklaşık 1,1 kilo. 860 gramı dana, 280 gramı kuzu, yani yaklaşık 1/3 kuzu, 2/3 dana, yağlı, alt tarafında yağlar, görünmeyen kısmında kıymamız var. Bunu biraz sonra hazırlayacağız. Ekmek olarak ben yine Una Bella kullanıyorum. Hamburger ekmeği de benim en beğendiğim marka. Soslarımız var. Bunları biraz sonra karışım haline getirip hamburgerlere sürülebilir hale getireceğiz. 1 adet yağlı kağıt kullanacağız. Bunu 4'e böleceğiz ve biraz sonra nasıl kullanacağımızı göreceksiniz. 5 adet orta boy soğanımız var. Bunlarla karamelize soğan hazırlayacağız. Bu 5 soğan gözünüze çok gözükmesin. Bunlar piştiğinde birazdan göreceksiniz. Şu 1 soğan kadar bir hacime gelecekler yaklaşık olarak. Bu da bizim işimizi ancak görecek. Burger peyniri kullanacağız. Her bir köfte için bir tane, yani 10 tane 5 hamburger yapacağım ben bugün. Dolayısıyla 10 dilim burger peynirine ihtiyacımız var. Çemensiz pastırma kullanacağız. Çemeni sıyrılmış olması önemli. Çemenli pastırma kullanırsak çemenin bütün baharatı, o pastırma raihası, pastırma kokusu aynen burgerin içine geçer. Biz pastırmalı bir burger istemiyoruz. Burger istiyoruz. Dolayısıyla çemensiz pastırma kullanacağız. Tereyağım var. Kebir'in tereyağlarını kullanıyorum. Ben çok beğeniyorum. Tuzlu ya da tuzsuz Kebir'i öneririm. Tavalarımız var. Soğanı bunda karamelize edeceğiz. Tefalin, klasik bir teflon tavası. Döküm tavalarımı kullanacağım tabii yine. Heça'nın döküm tavalarını kullanıyorum ben. Bunlar, yani ben çok memnunum. Döküm tava alma niyetiniz varsa yakında Heça'yı tavsiye ederim. Yani biraz daha pahalıdır diğer markalara göre, diğer döküm tavalara göre ama bir kere alırsınız ve ömür boyu kullanırsınız. Gerçekten çok iyi tavalar. Hepsi burada da, Trendyol'da, diğer marketplace'lerde bulmak mümkün. Şimdi ilk iş olarak pişme süresi uzun olduğu için, en uzun sürecek işlem olduğu için soğanlarımızı karamelize etmeye başlayacağız. Şimdi soğanları doğramaya, hazırlamaya başlıyoruz. İşte soğanlarımız hazır. 5 orta boy soğanı yarım ay şeklinde doğradık. Şimdi bunları karamelize edeceğiz. Evet, ilk iş, şöyle biraz zeytinyağı ekliyorum. Şöyle 2-3 kaşık yeterli olacaktır. Tariş'in sızma zeytinyağını kullanıyorum bugün soğanları karamelize ederken. Bence gayet iyi bir zeytinyağı. Soğanları ekliyoruz. Evet, ilk ateş az geldi. O yüzden ocakta yerini değiştirdim. Şimdi sıra geldi köfteleri hazırlamaya. Şöyle fazla mıncıklamadan. Bunlar 3 numara ayna ile çekildi bu kıyma. Eğer kasabınıza nazınız geçiyorsa 5 numara ayna ile çektirebilirseniz, aynayı değiştirirse kasap sizin için iyi olur. Ben bunu hızlı bir şekilde almak durumunda kaldım. Yani hızlı bir şekilde ayna değiştirmeye vaktimiz yoktu. O yüzden 3 numara ile çekildiler ama 5 numara ayna ile, yani daha kalın kalın parçalarla bir kıymanız olursa daha iyi olur. Şimdi buna yapacağımız tek bir şey var. Tuz ekleyeceğiz.
Burger köftesine sadece tuz girer. Başka hiçbir şey girmez. Tek ekleyeceğimiz şey tuz. Bu tuz da aslında kıymanın bir araya gelmesini, köftelerin bir arada kalmasını, yapışmasını sağlayacak. Çok aşırı bir şekilde yapışmasını istemiyoruz tabii. O yüzden çok mıncıklamayacağız eti. Şöyle bir çevireceğiz sadece. Evet, bir araya gelmesi için. Şimdi buradan, bu köfteden 5 hamburger çıkacak. Yaklaşık 1,1 kilo kıyma var demiştim. Yani her bir hamburgere 220 gram köfte girecek. Yani 110 gramlık ikişer köfte girecek. Bunu bölelim. Bölerken de nasıl bölüyorum onu göstereyim. Hiç öyle tartıya martıya karmaşık hale getirmeye, zorlaştırmaya gerek yok. Şöyle bakın. Bir silindir yapmaya çalışıyorum elimle. Şekil vermeye çalışıyorum. Yine fazla bastırmadan, hassas bir şekilde. Silindirimiz oldu mu? Oldu. Şimdi bunu ilk önce 5'e böleceğiz. Önce bir göz kararı ayarlayın kendinizi. 2, 4 fazla oldu. Yani demek ki o zaman şöyle bölsem, şöyle bölsem, şöyle bölsem ve şöyle bölsem daha iyi olacak. Evet. Bakın. Bunu defalarca yapmış olmama rağmen tekrar bir deneme yapmamın gördüğünüz gibi faydası oldu. Böylece 5'e böldük. Bunları da şimdi 2'ye ayırıp her birini bir küre haline gelinceye kadar yuvarlayacağız. Şöyle köfte topları haline getireceğiz. Pişirme esnasında bunu niye böyle yaptığımızı göreceksiniz. Evet, böylece köfte toplarımız hazır. Bunları birazdan smash burger haline getireceğiz. Evet, soğanları pişirdiğim, soğanları hazırladım. Aynı tavanın içinde şöyle çok az zeytinyağı ekleyeceğim. Pastırmaları kızartacağız. Çemensiz pastırmalarımız. Çok fazla yapmaya gerek yok. Bu da istiyoruz ki sadece lezzeti arttırsın. Lezzete birazcık katkıda bulunsun. Hedefimiz pastırmalı burger değil. Hedefimiz harika bir burger. Lezzetlerin bir araya geldiği bir burger. Gördüğünüz gibi anında zaten. Bırakın biraz kıtır kıtır olsunlar. Hafif tıkırdamalarında bir sakınca yok. Bu zaten istediğimiz bir şey. Evet, pastırmalar da hazır. Nar gibi kızardılar. Burgere girmeye hazırlar. Sıra geldi ekmekleri hazırlamaya ama ondan önce yağlı kağıt kullanacağız demiştim. Yağlı kağıdı köfteleri pişirmede bastırırken kullanacağız. O noktada bize gerekecek. Çok basit bir şekilde artık yağlı kağıtlar da kullanıma hazır bir şekilde kesilmiş olarak perforeli satılıyor biliyorsunuz. Bir parça yağlı kağıdı alıyorum. 4'e katlıyorum. Bugün 5 hamburger yapacağım ama yani bir tanesini 2 kere kullanırım. Bir şey olmaz. 4 parça kağıt hazırlamam yeterli. Şöyle bölüyorum, ayırıyorum. İşte bu. Bu 4 parça birazdan pişirmede işimizi görecek. Şöyle yaklaşık 100 gram tereyağı erittim. Ne yapacağız? Ekmeklerimizi hazırlayacağız. Şöyle ekmekleri ikiye bölüyorum. Burada ekmek bıçağı kullanmak önemli. Bunlar çok yumuşak ekmekler. Normal bir bıçakla, tırtıklı olmayan bir bıçakla kesmeye çalışırsak ekmekler dağılabilir. Evet, gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde en az bir miktarda kayıpla bölme imkanımız oldu. Ekmekleri ikiye böldük gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Her birinin içine şu silikon fırça yardımıyla birazcık tereyağı süreceğiz. Çok fazla değil. Fazla kaçırırsanız çok ıslak olabilir ekmekler. Aşırı derecede ıslanmalarını istemiyoruz. Islak hamburger yapmıyoruz sonuçta. Bunlar biraz böyle bekleyecekler. Ben köfteleri pişirirken ekmeklerin lezzetini böylece daha da arttıracağız. Böylece hepsi tamam. Ekmekleri hazırladık. Şimdi sıra soslarda. Evet, sıra geldi sosları hazırlamaya. Hızlı bir şekilde sosları tamamlayalım. Şimdi ilk önce çocuklar için mayonez ketçap karışımı yapacağız. Çok basit. Yaklaşık 2-2,5 yemek kaşığı mayonez. Üstüne aynı miktarda ketçap ekledim. Evet, işte bu. İşte bu. Yani şu bile o kadar lezzetli bir şey ki. Burada tabii mayonez, baz, ketçap asiditeyi sağlıyor. Asidi getiriyor. Dengeyi getiriyor aslında sosa.
Çocuklar için ekmeğin içine bundan biraz sürmemiz çok etkili olacak. Gelelim büyüklere. Büyükleri de tabii ki ihmal etmiyoruz. Orada ne yapıyoruz? Şöyle Heinz'ın sarımsaklı mayonezi var. Onu tercih ediyorum. Üstüne ketçap. Mayonezden biraz daha az. Göz kararı, yani burada hiç ölçülerle çok kendinizi yormayın. Göz kararı eklemeniz yeterli. Damak zevkiniz neyse ona göre. Üstüne de şöyle bol miktarda acı sos ekledim. Knorr'un acı sosunu kullanıyorum bugün. Ve karıştırıyoruz. Diğerinin tadını biliyorum ama bunun tadı nasıl oldu bakalım. Gerekirse biraz daha acı ilave edebiliriz. Evet, acısı az oldu. Ama yeter, riske girmeyelim. Şimdi Hande çok oldu der falan, sorun yaşamayalım. Soslarımız da böyle, artık pişirmeye geçiyoruz. Hadi gelin bakalım. Ve pişirmeye başlıyoruz. Bütün malzemeleri hazırladım. Az önce gördünüz. Şunu söylemeyi unuttum. Şöyle bir presim var benim. Bunu bastırmada kullanacağız. Metaldir bu. Dolayısıyla şimdi çok iş görecek. Bir hamburger kalıbı aslında. Köfteleri şekillendirmekte kullanılan, bunun bir altı da var. Bir kalıp. Sadece üst kısmını bugün bastırmada kullanacağım. Kağıtlarımız şurada hazır. Kağıtlar çok işimize yarayacak. Tuz, karabiber getirdim. Biraz belki ekleyebiliriz pişirme esnasında. Tuz girdik köftelerin içine ama çok az yine eklemekte fayda var. Karabiber gireceğiz. Şurada bir kapak var. Bu kapağın ne işe yaradığını birazdan göreceksiniz. Alarga'da bekliyor. Alarga'da bekleyen kapak çok işimizi görecek. Alarga bir yelkencilik terimi malumunuz. Buradan tüm yelkencilik camiasına selam olsun. Yaz geliyor. Denizleri çok özledik. İyot kokusunu özledik. Dalış yapmayı özledik. Tramola atmayı özledik. Yaz geliyor, az kaldı. Biraz daha sabır. Döküm tavalar iyice ısınması lazım. Yani elinizi üstüne tuttuğunuzda 4 saniyeden fazla tutamıyorsanız tamamdır. 1, 2, 3, 4. Evet, yandı. Bu tamam. Bu zaten çok ısınsın istemiyorum. Bunda ekmekleri hazırlayacağım. Bu tırtıklı olanla. Düz olanda da köfteleri pişireceğiz. Şimdi ilk köftemizi yapalım. Bakın niye adı Smash Burger. Bakın. İşte bu yüzden. İşte bu yüzden. Yağlı kağıt kullanıyoruz. Yağlı kağıt kullanmazsanız bu kapak bu ete yapışır. Yağlı kağıt kullanmak o yüzden bu aşamada kritik ve kaçınılmaz. Daha doğrusu kritikten de öte kaçınılmaz. Mutlaka kullanmak gerekiyor. Şöyle iyice alt tarafı kızarıncaya dek 10-15 saniye bastırsanız yeterli olur. Ta-ta-ta-tam. Hemen ikincisini basıyorum. Bu yağlı kağıtla pişirme usulünü yabancı bir şef bulmuş, sağ olsun. Tüm dünyada smash burger yapımında kullanılan bir yöntem. Gerçekten çok işe yarıyor. Şöyle biraz karabiber. Alt tarafları kızarsın, biraz bekleyelim. Çıkan yağı görüyorsunuz, bu kıymanın, köftenin kendi yağı. Kendi yağında pişiyor. Çok azıcık zeytinyağı eklemiştik ilk başta. Hemen yapışmasın diye, alt tarafları yapışmasın diye, ama sonrasında gördüğünüz gibi zaten suyunu saldı. Yani sonrasında gördüğünüz gibi yağını saldı. İyice kızarsınlar istiyoruz. Bu hamburger spatulasını diğer videoda da kullanmıştım. Nereden aldığımı soran bir kardeşim olmuştu. Ona cevap vermiştim ama başka merak edenler de olur. AliExpress'ten aldım. AliExpress'ten, Çin'den geldi. AliExpress'in de işleri şu an Türkiye'de sanırım çok iyi değil. Çünkü ek vergi koymuşlar. Yeni vergiler gelmiş. Köfteler neredeyse tamam. Kızardılar. Artık peynirlerine giriyorum. Ve bakın kapak şimdi ne işe yarayacak? Çok az su. Küçük bir tıklayış. Kapağı kapattık. Ekmekleri bir taraftan hemen pişirmeye başladık. Hemen gördüğünüz gibi anında renk aldılar. Ekmekler kızaracak. Peynirler eriyecek. Şöyle hemen bunu Hande için yapıyorum. Her iki tarafına da ekmeğin hazırladığım acılı sosu sürdüm. Sonrasında alta şöyle bol miktarda sosun üstüne bol miktarda karamelize soğan, üstüne köfte 1, köfte 2 ve şöyle bir dilim de pastırmayla taçlandırıyoruz. Hatta şöyle bir dilim daha koyalım. Hande'ye torpil olsun, Lal nasılsa yemez. İşte bu. Bakın. Muhteşem, muhteşem. Yani şu
Evde yapabileceğiniz en muhteşem hamburgerlerden biri. Köfteler nar gibi kızarıyor. Harika. Diğer döküm tavamız sıcak. Şöyle 2 parça peyniri üstüne bırakıyorum. Neredeydi suyumuz? Azıcık su. Böylece peynirler eriyecek. Ekmekler burada. Tereyağlı ekmekleri döküm tavaya attım. Bir taraftan onlar kızaracaklar. Hemen anında kızaracaktır. Tava zaten çok sıcak. Ekmekler tereyağı çekti. 1 dakika tutmanız yeterli. Daha fazlası yanmalarına bile neden olabilir. Dolayısıyla hızlı bir şekilde alacağız. Şöyle bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi hemen kızarmaya başladılar. Peynirler eriyor. Köfteler. İşte alargada bekleyen tava bu işe yarıyor. Bakın ne kadar fonksiyonel. Tefal. Her eve lazım. Evet, ekmekler hazır. Ekmekleri aldık. Şöyle soslarını sürüyoruz. Üstlerine şöyle dolu dolu bir kaşık, bir tatlı kaşığı karamelize soğan. Vay 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 vay. Ve köfteler hazır. Ve üstlerine de şöyle bir parça pastırma. İşte bu. Ve kapatıyoruz. İşte bu. Bakın bu bir sanat eseri. Yani çok basit ama çok lezzetli. Gerçekten mükemmel bir hamburger. Ve geldik finale. Smash burgerimiz hazır. Bugün tadımda sadece ben varım. Çünkü çocuklar ve Hande yukarıda onlarınkileri yaptım ve yediler. Tadımda en son ben olacağım. Sizlerle baş başa kaldık. Eldivenleri taktım çünkü bu çok hakikaten sulu sulu, çok juicy bir burger. Gerçekten bazı hamburgercilerde eldiven neden dağıtılıyor, neden eldivenle burgerler yeniyor? Deneyimleyenler bilir. Aslında bu da onlardan biri. Onlara benzer. Nusret'in hamburgerine aslında çok benzer bir içerik yaptık. Tek farkı Nusret'te burger köftesini smash etmiyorlar, ezmiyorlar. Yani bastırarak pişirmiyorlar. Bütün halde pişiyor. Kalıplanmış halde geliyor zaten Nusret'in restoranlarına ve orada pişiriliyor. Bunun tek farkı içerik olarak birebir aynı Nusret'teki burgerlerle. Tek farkı ben ezerek, smash ederek pişirdim. Bir smash burger hazırladım. Lezzet olarak Nusret'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ev mutfağında insanın kendi eliyle yaptığı şeyin lezzeti her zaman dışarıda yenenden, endüstriyel mutfakta hazırlanandan bence bir adım daha önde. Bu da öyle oluyor açıkçası. İşte bugün sizlerle bu tarifi paylaştım. Hemen bir tadım yapayım. Şöyle evdeki herkesi doyurdum. Sıra bende. Aman. Muhteşem. Gerçekten hazırlaması çok basit, çok kolay bir tarif. Dışarıda yediğiniz, eve sipariş verdiğiniz hamburgerlerin birçoğundan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. En azından benim için öyle oldu. Eminim sizler için de öyle olacaktır. İmkan bulursanız, zaman bulursanız, fırsat bulursanız siz de bu tarifi deneyin. Çok memnun kalacağınızdan eminim. Ben denedim. %100 çalışıyor. Evet, böylece bu haftaki videomuzun, bu haftaki içeriğimizin sonuna geldik. Gelecek videoda bir sonraki tarifimizde ilk defa Meatflix'te bir balık tarifi paylaşacağız. Döküm tavada, fırında bir somon tarifi göstereceğim size. Onu aktaracağım, onu paylaşacağım. Limonlu ve sarımsaklı bir sosla servis edeceğiz. Gerçekten muhteşem oluyor. Lütfen onu da kaçırmayın. Onu kaçırmamak için eğer hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızda fayda var. Bildirimleri açarsanız YouTube size ayrıca haber verecektir. Bu haftaki içeriğimiz hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı, like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Tarifimizden hoşlanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşmanız, bu güzelliğin, bu lezzetin yayılması, bilinmesi, daha çok insana mutluluk kaynağı olması bizi çok sevindirir. Lütfen onlarla da paylaşın, paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü neydi? Her zaman söylediğimiz gibi mutfaktaki lezzet de aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Yeni videolarda, yeni içeriklerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir gecenin koynuna bir geceye sar beni. Evet. Rakı mı içtim? Hamburgerle de rakı içilmez. Benleri taktım çünkü